Merhaba dostlar. Bugün de size kemençe teli nasıl değiştirilir? Bununla alakalı bir video yapacağım. Gördüğünüz üzere enstrümanımız burada. Kemençe, İran kamança, Azeri kamança diye isimleri de var ayrıca. Biz Türkiye'de kemençe diyoruz. Bu şekilde enstrümanın telini değiştireceğiz bugün arkadaşlar. Öncelikle telimiz burada. Paketimi açıyorum. İçinden 1, 2, 3, 4 tane telim çıktı. İnceden kalına doğru 1, 2, 3, 4 diye gider arkadaşlar. Şimdi öncelikle teli değiştirmeden önce önemli husus size söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi kemençenin böyle ince bir derisi mevcut. Bu deriyi tel değiştirirken mümkün mertebe zarar vermemeye çalışalım. Baskı uygulamayalım. Çünkü ince bir zara sahip olduğu için, ince bir yapıya sahip olduğu için kolay deformasyon gerçekleşebilir. O yüzden bu konuya hassasiyet gösterelim arkadaşlar teli değiştirirken. Evet, öncelikle birinci telimde işlemime başlıyorum. Bir numaralı ince telimi aldım. Paketinden şimdi çıkarıyorum. Sarılmış bir şekilde. Teli açarken de kırmamaya çalışalım teli. Kırmadan, kıvırmadan çok fazla telimizi açalım. Evet. Bu şekilde telimizi açtık. Bir tarafı telimizin bu şekilde kuş gözü yapılmış halka şeklinde. Bir tarafı da böyle arkadaşlar. Öncelikle teli burguya bağlıyoruz kemençede. Burada da sıralama 1, 2, 3, 4 diye gider. Yani şöyle bir N harfi çizdiğinizde sıralamayı kafanızda tutabilirsiniz. Ben de ilk değiştirdiğimde kafamda öyle bir kodlama yapmıştım. N harfi gibi 1, 2, 3, 4 şeklinde geleceğiz arkadaşlar. Bunu da en baştan belirteyim ve teli takmaya başlayalım. Önce telimizi bu burgudan, birinci burgudan geçiriyorum içeriye doğru. Ve deliğin diğer tarafından çıkmış mı ona bakıyorum. Gördüğünüz gibi diğer taraftan da çıkmış vaziyette. Taktıktan sonra bu şekilde burguyu çeviriyorum arkadaşlar. Teli buraya sarıyorum. Sıkı bir şekilde sarmaya gayret gösterelim. Sardıktan sonra şuradan mesafe ölçüyorum. Hala var. Biraz daha sarıyorum. Evet, şu an yeteri kadar sardım. Teli buradaki eşiğe takıyorum. Şuradaki boşluğa taktım telimi. Taktıktan sonra germe işlemini yapıyorum. Böylelikle birinci telimizi taktık. Zaten hemen hemen kemana benzer tel bağlama sistemi. Bu şekilde teli yerine oturtturdum ve buradan sıktım. Birinci telimizi yaptıktan sonra aynı işlemi ikinci tel için de yapacağız arkadaşlar. 2 numaralı telimi alıyorum. Paketinden çıkarttım. Yine kırmadan düzgün bir şekilde telimizi açıyoruz. Bir, iki. 2 numaraya geçiyorum şimdi. Yeniden teli burgunun deliğinden geçirdim. Arka taraftan da çıktığımdan emin olduktan sonra sıkmaya başlıyorum. Telimi burguya sarıyorum. Evet, orayı sardıktan sonra yeniden eşiğe takıyorum teli. Alt eşiğimize. Taktıktan sonra yeniden teli sıkacağım arkadaşlar birazcık daha. Burada da üst eşik var arkadaşlar. Şuradaki 1, 2, 3, 4 diye gider. İlk teli buraya köprüye bağladım. Ondan sonra ikinci teli de burada yuvasına oturtturdum. Evet, ikinci telimizi de bağladıktan sonra üçüncü tele geçiyorum. 1, 2, 3. N harfini yavaş yavaş tamamlayacağız. Delikten yine geçirdim teli ve sarmaya başlıyorum. Birazcık sardıktan sonra kontrol ediyorum. Hala uzun. Yeniden sarmaya devam ediyorum. Evet. Sardıktan sonra yeniden telimizi eşiğe oturtturuyorum.
bu şekilde oturttuktan sonra yeniden sıkıyorum biraz arkadaşlar. Üçüncü telimize taktık. Şimdi son telimize geçiyoruz. Bunu da burada eşiğe oturtturalım. Onu unuttuk. Burada eşiğe oturtturdum. En son olarak da alt eşiği takacağız. Onu da size göstereceğim son teli bağladıktan sonra. Teli yine delikten geçiriyorum. Ve sarmaya başlıyorum. Teli mümkün mertebe burgu tarafına doğru bağlayın arkadaşlar. Yani çevirdiğiniz yere doğru bağlarsanız kendi kendine kırılıp atmaz. Ama burgunun dibine doğru bağladığınız zaman kendi kendine açılmaya başlar tel. O yüzden size tavsiyem teli şu burgu tarafına doğru sarmanız. Yani burgu bu taraftaysa teli bu tarafa sarmanız. Bu taraftakileri de bu tarafa sarmanız. Bakın hala uzun. Biraz daha sardıktan sonra evet. Yeniden teli alt eşiğe bu şekilde oturtturuyorum. Bu şekilde kuş gözü olan model. Bir de dibinde stoperi olan bir model daha var. Onda da aynı işlemi yapıyorsunuz. Yani bu şekilde takıp oturtuyorsunuz yuvaya. Bu halka sistemi olduğu için bu şekilde kenarlara bağlayıp tutturabilirsiniz. Evet, teli de oturttuktan sonra yuvasına buradan eşiğe yeniden yuvasına oturtturuyorum. Sıkıyorum. Bir de arkadaşlar burada bunun bir deri papucu oluyor. Şurada bir deriye zarar vermesin diye, buradaki deriye zarar vermesin diye bir parça var. Onu ben baştan takmadım ama şimdi takacağım, size göstereceğim onu. Şöyle küçük deri bir parça. Bu deriye zarar vermesin diye teller bunun üzerine biniyor. Şimdi bunu birazcık gevşetip telleri onu da oraya bağlayacağım. Bunu baştan da yapabilirsiniz, sonradan da yapabilirsiniz gevşetip. Ben şimdi gevşetip yapmayı tercih ettim. Tellerimizi gevşettikten sonra şu sivri tarafı aşağı bakacak şekilde arkadaşlar uç tarafa yerleştiriyorum. Zaten bunların tel iz yerleri vardır. O izi takip ederek yerine yerleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu papucumuzu da koruyucu, deriye zarar vermesin teller sıkılaştığında diye, yırtmasın diye bunu en baştan koyarsanız daha rahat edersiniz. Ben unuttum açıkçası. Sonradan gevşetip taktım. Bunu da böylelikle göstermiş oldum. Bu da önemli bir detay. Son olarak da eşiğimiz arkadaşlar. Eşiğimizi deriye zarar vermeden bu şekilde telleri gevşetip yerine takacağız. Çok zor bir işlem değil. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir işlem. Burada zaten tel yerleri mevcut. Kalın taraf, bakın burası biraz daha fazla açılmış. Kalın taraf, yani en kalın tele, dördüncü telin üzerine gelecek şekilde eşiğimizi yerleştiriyoruz. Evet, alt eşiğimizi de düzgün bir şekilde yerleştirdik. Tellerimizi kontrol ettik. Dip taraftan da bakıyoruz. Hepsi yerlerine oturmuş mu? Evet, oturmuş. Gördüğünüz gibi tellerden ses almaya da başladık. Bugün de evet, kemençe teli nasıl değiştirilir? Bu videoyu sizinle beraber gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi çok kolay bir işlem, çok zor bir işlem değil. Herkesin evde kolaylıkla yapabileceği bir işlem. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Sala Müziği takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.